İlahi aşkı tadan, mısralarında o aşkı bizlere de gösteren, sadece bir müzisyenin değil, büyük bir insanın hikayesidir bu. Baba diye hitap ettiğimiz Orhan Gencebay'ın. Türk müziğinin tıkanmaya başladığı o 60'lı yıllarda müziğimize çağ atlatan, kendinden sonraki müzisyenleri derinden etkileyen bir sanatçıdır o. Onun yarattığı etkiyi şu ana kadar kimse gerçekleştirememiştir. Yaptığı her şeyi müzik adına, Türk müziğinin gelişmesi ve yaşaması adına yapar. Şöhret olmayı aklımın ucundan dahi geçirmedim. Benim yapmak istediğim müzikte başarılı olmaktı ve Türk müziğinin buna ihtiyacı vardı. Buna rağmen onu küçük düşürmeye, yaptığı işe arabesk ya da dolmuş müziği diyerek onu değersizleştirmeye çalışanlar olur. Halk Niye müziği- peki yani küçük düşürmek için mi böyle arabesk falan böyle hani o Aynen tarz öyle. bir... Birileri bunu kıskandı. Türk müziğinin en saygın isimlerinin dahi elini öptüğü, sevdiği ve saydığı bir isimdir o. Benim yapmış olduğum türün lideridir, öncüsüdür. O bakımdan Orhan abiye Bir işte en iyi olmanın bedeli de olur her zaman. O ise bu bedeli fazlasıyla öder. 70'li yılların çalkantılı dönemlerinde kimisi onun için sağcı, kimisi de solcudur der. TRT yaptığı müziği arabesk olarak nitelendirdiği için yıllarca sansürler, ekranlara çıkarmaz. Ama o bunlara kulak asmaz. Bildiği ve sevdiği şeyi yapmaya devam eder. Hayatını ve bağlamasını Türk müziğine adar. Albüm tirajları değil Türkiye'de, dünyada satış rekorları kırar. Dünyada gelmiş geçmiş albümleri en çok satan 10 sanatçıdan biri olur. Orta Doğu'dan Güney Asya'ya kadar onlarca ülkede şarkıları beğeniyle dinlenir. Hatta dünyaca ünlü rock grupları bile onun müzik altyapılarını kullanır. Birçok gruplar bizden etkilenmiş. Evet. Bize anlatıyorlar, beni söylüyorlarmış. Bunlardan biri hani Led Zeppelin diye konu ederiz. Bir Türk müzisyeninin rifflerini ve altyapısını kullanıyoruz biz diye 70'lerden itibaren söylüyorlar. Müzikte yarattığı bu muazzam etkiyi filmlerinde de gösterebilmeyi başarır. Halk onu öylesine sever ve merak eder ki sinema salonları tıklım tıklım olur. Hatta TRT yasağı kalktıktan sonra Hülya Koçyiğit'le başrollerini paylaştığı Bir Araya Gelemeyiz filmi televizyonlarda gösterildiği gün sokakta tek bir kişi bile kalmaz. Cevap versene pis katil! Üşüyeceksiniz, kameranıza gidin. Orhan Gencebay 4 Ağustos 1944'te ailesinin 3. çocuğu olarak Samsun'da dünyaya gelir. Müzikle tanışması ise henüz 6 yaşındayken olur. Babasıyla minibüste giderken birinin elinde bağlama görür ve o anda aşık olur müziğe. Babası çok geçmeden ona bir mandolin alır ve müzik hayatı böylece başlar. Ne şanslıdır ki ailesi onunla çok iyi ilgilenir. Mandolini öğrenmesi için eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı'yı hoca olarak tutarlar. Çok anlayışlı bir ailedir bu. Hatta 8 yaşındayken şöyle enteresan bir olay dahi olur. Küçük Orhan evdeki bir duruma sinirlenir ve annesine evden gitmek istediğini söyler. Annesi kızıp bağırmak yerine olabilecek en sakin şekilde yaklaşır oğlunun bu çılgın fikrine. Ne kırar ne de ağır bir söz söyler. Oğlum sen ne dersen öyle olsun ama biz seni çok seviyoruz. Bunu bil diyerek oğlunun çantasını hazırlamasına yardım eder. Küçük Orhan evden birkaç sokak uzaklaştıktan sonra yaptığı hatayı anlar ve eve geri dönerken annesinin onu takip ettiğini görür. Hemen orada sarılırlar ve bağları bir daha kopmamak üzere kenetlenir. Aşık olduğu bağlamayı 7 yaşında çalmaya başlar. İlk bestesi Kara Kaşlı Esmerdi'yi henüz 9 yaşındayken misafirliğe gelen bir komşu kızına doğan hisleriyle besteler, belli belirsiz duygular içinde. Sanat onun yaratılışında vardır. Onun yaşındaki çocuklar sokakta top oynarken o aşık Veysel'in dizelerinde kaybolur. Onu duyduğum zaman iki gözümü kapar, ben o anda her şeyi bırakır babamıza konsantre olurdum. Müthiş. Beni binlerce yıl öncesine getiren bir ifade vardı, bir duygu vardı. Öyle hissederdim. O yaşlardan itibaren bağlama sırdaşı ve dert ortağı olur. Yeri gelir günde 16 saat bağlama çalar. Müziğin saf halini ruhuna üfler. İlk profesyonel bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsini 14 yaşında besteleyen Orhan Gencebay 16 yaşından itibaren rock ve caz müzikle ilgilenmeye başlar. Batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksafon çalar. Daha sonra İstanbul'a gelir. Türkiye'nin ilk konservatuvarı olan
İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve burada bir süre icra heyetinde bulunur. 20 yaşındayken TRT Ankara Radyosu sınavlarına girer ve kazanır. Ancak sınavlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sınav iptal edilir. O da müzik çalışmalarına bir süre ara vererek İstanbul Heybeliada'da Bahriyeli olarak askerlik görevini yapar. Buradaki merasim bölüğünde saksafon çalmaya devam eder. Askerden sonra TRT İstanbul Radyosu'nun sınavına girer ve iftiharla kazanır. Aynı yıl Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ'la birlikte derece alır. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay boyunca bağlama sanatçılığı yaptıktan sonra kurumun müzikal anlayışının ilerlemeye elverişli ve özgür olmadığını düşünerek kendi isteğiyle oradan ayrılır. TRT ile olan bu fikir ayrılığı yıllar boyunca sürecektir. TRT'den ayrıldıktan sonra Arif Sağ'la birlikte Muzaffer Akgün, Gülden Karaböcek, Ahmet Sezgin ve Nuri Sesiguzel gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik eder. Yine aynı dönemde sinemaya da ilk adımını atar. Ama oyuncu olarak değil, Yeşilçam filmlerinin müzik direktörlüğünü yapmaya başlar. Kızılırmak, Karakoyun, Ana, Hudutların Kanunu ve Kuyu gibi önemli filmlerde onun besteleri çalar. Zamanla Yılmaz Güney ve Metin Erksan gibi büyük yönetmenlerle dostluk kurar. Hatta Yılmaz Güney onu en çok sevdiği sanatçı olarak niteler. Erkin Koray ve Neşet Ertaş gibi büyük isimlerle sık sık bir araya gelip müzik yaparak gelecekte ortaya koyacağı müziksel sentezin ilk meyvelerini verir. Sanat dünyasında adı besteci ve bağlama virtüözü olarak anılmaya başlar. Ancak henüz hiç sahneye çıkıp şarkı söylememiştir. Aslında sahneye çıkmaya, şarkılar söyleyip plaklar yapmaya hiç niyeti yoktur. Onu tatmin eden şey müziğin mutfağında olmak ve üretmektir. Eğer adı duyulur da şöhret olursa eskisi gibi üretemeyeceğinden korkar. Bu yüzden de kendisine gelen plak tekliflerini defaatle reddeder. Yalnız bir gün abim dediği bir prodüktörle bir iddiaya tutuşurlar. Karşılıklı tavla oynarlar. Eğer Orhan Gencebay kazanırsa bir takım elbise alacak, kaybederse prodüktörle bir plak çıkarmaya razı olacaktır. Zarlar atılır, taşlar oynanır ve Türk sanatının en önemli mağlubiyetini alır Orhan Gencebay. Onun için söz namus olduğundan istemese de ilk 45'liği başa gelen çekilleri çıkarır. Plak müthiş bir başarı yakalayınca prodüktörler tekrar kapısında pervane olur. Ama o hepsini reddeder. Ta ki yine yakından tanıdığı bir prodüktör maddi sıkıntıya girene kadar. Yine şöhret olma derdiyle değil de bir dostuna yardım etmek adına mikrofonun başına geçer. Böylece Bir Teselli Ver ve Yorgun Gözler isimli 2 plak daha çıkarır ve halk onu hemencecik bağrına basar. Bundan 2 sene sonra Bir Teselli Ver filmiyle oyunculuk kariyeri başlar. Hep bu havayı özledim, bu sıcaklığı. Ne olur, kal, gitme. Nasıl olur? Onlar güçlü, dünyayı ayağa kaldırırlar. Kaldırsınlar, ben varım. 1971'de çekilen bu filmden sonra 1990'a kadar her yıl en az bir filmde başrol olarak karşımıza çıkar. Özellikle 1975'te çektiği Batsın Bu Dünya ve Bir Araya Gelemeyiz filmleriyle müzikte yakaladığı başarının bir benzerini de sinemada yakalayarak rekor seyirci sayılarına ulaşır. Gideceğim buralardan. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Motoru da satacağım. Dünyanın parası eder. Kendime yeni bir iş tutarım. Gül gibi geçinir gideriz. 70'li yılların Türkiye'si siyasi açıdan çok karmaşıktı. Sağ-sol kavgaları, faili meçhul cinayetler, siyasi belirsizlikler, bunların hepsi ülkede refahı bitirmiş ve herkeste büyük bir huzursuzluk duygusu oluşturmuştu. O yüzden batsın bu dünya der Orhan Gencebay. O günün Türkiye'sine bir sitemdir aslında bu şarkı. Karanlık günlerin yok olmasına ve yeni bir dünyanın el birliğiyle kurulmasına dair bir umuttur. Ancak dönemin bazı siyasetçileri onun bu sözlerini anarşistçe bulur. Halkın sevgisini bu denli kazanmış bir insanın böyle sözler söylemesi bir tehlike olarak algılanır. Yıllarca TRT'ye çıkamaz. Yaptığı müziğe arabesk, dolmuş müziği denilerek onun değerini halkın gözünde küçültmeye çalışanlar olur. Ülkedeki o karışıklık Orhan Gencebay'ın kalbinde her zaman büyük huzursuzluk oluşturmuştur. Hatta 1980 darbesinin olduğu gün çok sevindiğini söyler ama sadece o gün. Ama o gün arkasından geçen zamanlar korkunçtu. O günün etkisi bitmişti. Halk tarafından bu kadar sevilmesi onu bazı kesimlerce hedef haline de getirir. Kimisi sağcı, kimisi solcu diyerek rahatsız etmeye çalışır. Kimileri de Ferdi Tayfur'la onun birer rakip olduğunu ve birbirlerinden pek haz etmediklerini söyler. Benim hiç oldu mu Orhan abiyle rekabet haline gelecek haddime düşmemiş benim. O çok büyük bir ustadır, büyük bir müzisyendir.
Müslüm Gürses de Orhan Gencebay'a büyük bir sevgi ve saygı besler. Hatta Müslüm Gürses tüm yakınlarının ısrarına rağmen anjiyo olmayı uzunca bir süre reddeder. Ancak Orhan Gencebay ona bir doktor randevusu alınca Orhan abiyi kırmak olmaz diyerek razı olur. En büyük isimlerin bile böylesine saygı duyduğu eşsiz bir sanatçıdır Orhan Gencebay. Muhterem Hanım da Müslüm Baba'ya demiş ki, anjiyo olman lazım. Müslüm Baba olmam demiş. Ama demiş randevu günün ve saatin alındı senin demiş. Hayır gitmem demiş. Ama biliyor musun bu randevuyu kim aldı demiş. Kim aldı demiş Müslüm Baba. Orhan Baba aldı demiş. Baba durmuş, yok ya demiş. Şimdi gitmesek ayıp olur demiş. Ve bana olan sevgisinden, saygısından dolayı randevuya gitmiş ve anjiyo oldu. Bir yandan Hatasız Kul Olmaz, Aşkı Ben Mi Yarattım, Vazgeç Gönlüm ve Leyla ile Mecnun gibi filmlerle sinemada ardı ardına başarılı filmler çekmeye devam ederken bir yandan da müzik hayatında da olduğu yerde durmaz. 1972'de kurduğu Kervan Plak adlı şirket, Türk müzik tarihinin dönüm noktası olacak işlerden birine imza atar. Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Ferdi Özbeğen, Semiha Yankı, Sezen Aksu ve Sibel Can gibi isimleri Kervan Plak şirketinin bünyesine katar. Toplamda 114 sanatçıyla 500 albüm yapar. Türk müziğinin bugünlere gelmesinde adeta bir öncü rol üstlenir. Özel hayatını ise diğer yıldız isimlerin aksine magazin dünyasından gizli yaşamaya çalışır. Beyaz Kelebekler grubunun eski solisti Azize Gencebay'la olan evliliği bittikten sonra hayatının aşkı Sevim Emre ile tanışır. Aralarındaki yaş farkından ötürü abi kardeş olarak başlayan ilişkileri zamanla 50 yıl sürecek olan dev bir aşka dönüşür. Onu ilk gördüğümde hep söylerim, aya mı bakıyorum, yıldıza mı bakıyorum diye etkilenmiştim. Çok güzeldi. Birbirimize her türlü olayı yaşayarak paylaştık. Acı tatlı çok olaylar yaşadık. Bu zamana kadar aynı sevgi, aynı saygı devam etmekte. Ben seni hiç kıramam ki. Bugün senin doğum günün. Ben seni hiç üzemem ki. Mutlu mutsuz bir gün sensiz. Yaşıyorum diyemem ki. Müziğinde olduğu gibi, filmlerinde olduğu gibi aşkında da hep yeni ve taze kalmayı başarabilmiştir Orhan Gencebay. Çünkü onun aşkı kişilerden çok ilahi olana, her canlının birliğinedir. Aşık Veysel'in aşkıdır onunki. Öyle olmasa nasıl armağan edebilirdi ki bize bu kadar güzel şeyi? Onun yaşam gücü aşk olmasa nasıl sevebilirdik ki bu kadar? Sanatımızın en kıymetli isimlerinden Orhan Gencebay'ın hikayesiydi bu. Daha nice yıllar mutlu ve huzurlu yaşa ve biz sevenlerini sensiz bırakma Orhan Baba. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.